Merhabalar, ben Profesör Doktor Hayati Aygün, ortopedi ve omurga cerrahisi profesörüyüm. Yaklaşık 20 yıldan beri omurga hastalıklarıyla ilgilenmekteyim. Omurganın deformiteleri, skolyoz, kifoz gibi veya yaşlılığa bağlı osteoporotik kırıklar veya travmatik kırıklar dışında bel, boyun fıtıkları veya kanal darlıkları gibi birçok hastalıkların aynı zamanda endoskopik ameliyatlarıyla ilgileniyorum. Omurga cerrahisi aslında güzel bir soru çünkü omurgayı oluşturan iki tane temel yapı var. Birisi kas iskelet sistemi parçası, omurlar, bağlar, kaslar ve disk dediğimiz fıtıklaşan kıkırdak dokusuna oluşan bir anatomik yapı. Bir de omurganın kanalın içerisinden geçen omurilik, beyin omurilik sinir sistemi. Biz daha çok kas iskelet sistemi yönüyle omurga hastalıklarıyla ilgileniyoruz. Dolayısıyla biz omurga hastalıkları dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey omurganın deformiteleri, yani eğrilikleri, skolyoz, kifoz gibi veya travmatik kırıkları veya kıkırdak hastalıkları gibi disk, fıtıklaşmalar ya da yaşlılığa bağlı oluşacak kemik veya bağ dokusu yetersizlikleriyle ortaya çıkan hastalıkları anlamalıyız. Omurga hastalıklarında bizim takip ettiğimiz bir prosedür var. Burası şöyle çalışıyor. Biz önce hastalığı tanımlıyoruz. Daha sonra eğer mümkün ise konservatif yöntemler dediğimiz fiziksel veya ilaçla tedavi yoluna geçiyoruz. Oradan sonuç alamadığımız vakalarda ise tabii ki ameliyat seçeneğini değerlendiriyoruz. Birçok ameliyat seçeneklerimiz var. Ben 20 yıldır omurga cerrahisiyle ilgileniyorum ve 20 yıl içerisinde en az 3 defa değişen, yenilenen, yeniden gelişen ameliyat teknikleriyle tanışmış olduk. Açık cerrahi dediğimiz hastanın kas ve cilt veya cilt altı kas dokusunda kesi yapmayı gerektiren ameliyatlardan tutun, mikro cerrahi dediğimiz daha küçük de olsa yine de açık cerrahi sınıfında yer alan ameliyatlardan en sonunda endoskopik yöntemlere bir değişim söz konusu ve artık biz günümüzde bir veya iki kesiden yaptığımız sadece endoskopik ameliyatları uygulamaktayız. Endoskopik omurga cerrahisi temel olarak tanımlayacak olursak şöyle bir şey. Mikro cerrahi dediğimiz yani küçük kesilerden yapılan ameliyatlar ile açık ameliyatlarda cerrahın gözü hastanın dışarısındadır. Oysa endoskopik cerrahide cerrahın gözü hastanın içerisindedir. Yani ameliyat yaptığımız alanın içerisindedir. Ve dolayısıyla bizim hasta üzerinde hastayı görebilmek için, ameliyat yapacağımız sahayı görebilmek için herhangi bir ekstra kapı açmamıza, görmek için bir yol yaratmamıza gerek yoktur. Sadece bir tüp, küçücük bir santimin altında ince tüplerle hastanın içerisine girdiğimizde, yani biz gözümüzü hastanın içerisine yerleştirdiğimizde karşımızdaki ekranda 20-40 defa daha büyütülmüş, daha net, daha objektif görüntüler elde edebiliyoruz ve ameliyatı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. İşte endoskopik görüntüleme yöntemi altında yapılan kapalı ameliyatlara biz tanım olarak endoskopik omurga cerrahisi ismini veriyoruz. Endoskopik görüntüleme yöntemleri bizim çıplak gözle görmemizden veya mikroskopla bakmamızdan çok daha üstün. Daha detaylı. İkinci bir konu, biz endoskopik omurga cerrahisinde sahayı sürekli su ile temizlemekteyiz. Dolayısıyla herhangi bir kanama gibi bir bariyerle karşılaşmıyoruz. Herhangi bir kanama veya hastadan çıkan diğer parçaların cerrahın gözünün önünü, görüş alanını kapatması söz konusu olmadığı için aksine açık gözle, çıplak gözle gördüğümüzden çok daha detaylı ve iyi görüntü elde ederek işimizi yapmaktayız. Bu bize ikinci bir avantaj olarak da daha küçük alanda daha büyük işler yapmamız imkanını vermektedir. Üçüncü bir konu ise hastanın anatomik yapısını hiç bozmadığımız için ameliyat sonrası çok hızlı işine dönüş veya çok hızlı iyileşme imkanı söz konusudur. O yüzden de artık günümüzde ameliyatlarımızın %80 ve üzerindeki bir kısmını biz endoskopik olarak gerçekleştiriyoruz. Endoskopik omurga cerrahisi ile boyun fıtıkları, sırt fıtıkları ve bel fıtıklarının %100'e yakını tedavi edilebilir. Aynı zamanda beldeki bir takım kaymalar yüksek grade'li olmadığı sürece endoskopik olarak tedavi edilebilirler. Ve en önemlisi
belli bir yaştan sonra hasta gruplarında ortaya çıkan kanal darlığı, bel, boyun, sırt, kanal darlığı hastalıklarının tamamına yakını endoskopik olarak rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Aynı zamanda daha önce bel fıtığı, boyun fıtığı ameliyatı olup da başarısız olmuş veya tekrarlamış, nüksetmiş vakalarda da yine bu hastaların da revizyonu yine çok güvenli bir şekilde endoskopik olarak tedavi edilebilir. Endoskopik cerrahi sonrası oluşan hastadaki yapışıklık dediğimiz fibrozis gelişimi açık veya mikro cerrahiden daha az olmakla beraber tamamen olmayacağı anlamına gelmez. Yine aynı şekilde nüksedilmesi, yani hastalığın tekrarlaması, evet endoskopik cerrahilerde bir miktar daha düşüktür. Normalde literatürde %2 ile %8 arasında değişmekle birlikte yine de tamamen sıfırlanmış olduğunu söyleyemeyiz. 2000 yılların başında gördüğümüz tübüler yöntem vardı ve daha sonra 2010'lu yıllarda, hatta 2005'ten 6'dan sonra monoportal dediğimiz ciltten direkt geçen endoskopik tek kanaldan yapılan endoskopik yöntemle çalıştım. Ondan belki 5-10 yıl sonra tekrar tübüler yönteme bir dönüş oldu ve en son teknoloji olarak da son geliştirilmiş yöntem olan unilateral biportal endoskopik cerrahi yöntemi uygulamaktayız. Ancak bunu yaparken yine monoportal dediğimiz tek delikten yapılan endoskopik cerrahi yöntemleri de bazı durumlarda hasta için daha avantajlı olduğuna inandığımız bazı durumlarda tercih etmekteyiz. Ama yoğunluklu olarak son metot olarak gördüğümüz unilateral biportal endoskopi dediğimiz UBE olarak halk arasında bilinen endoskopik yöntemi uyguluyoruz. Unilateral biportal endoskopik yöntem ile cerrah iki elini serbest olarak kullanabilmektedir ve bilateral, yani iki delikten yapılan ameliyatta kamera açımız, yani biz ona görüş alanı diyoruz. Kamera görüş alanı daha büyük ve daha efektiftir, daha faydalıdır bizim için. Yani siz bir objeyi görürsünüz ama net göremezseniz işinize yaramaz. Diğer yöntemlerde tamam görüş alanı benzese bile netlik ve faydalı görüş alanı düşük olduğu için unilateral biportal endoskopik yöntem diğer yöntemlere günümüzde daha üstün olduğunu düşünüyoruz ve o yüzden daha çok onu tercih ediyoruz. Ortopedi insan biyolojisinin mühendislik alanıdır. Omurga cerrahları, ortopedik omurga cerrahları ise bu tip teknolojilere yatkın olmak zorundadır ve bunu takip etmek zorundadır. Çünkü biz omurganın mühendislik yönüyle de çok ilgileniyoruz. Mesela yakın zamanda belki artık bu iş robotik hand dediğimiz robot assisted, yani robotun yardımcı olduğu bir tür ameliyat teknik ve teknolojisine dönüşmesi beklenmektedir. Avantaj ve dezavantajlarına gelecek olursak, birincisi biz ameliyat yapmak için hastanın masum dokularına dokunmak zorunda değiliz. Hastayı çıplak gözle veya mikroskopla dışarıdan bir materyalle görmek için hastada bir pencere, kapı açmak zorunda değiliz. Sadece ne yapıyoruz? Sadece küçük kamerayı hastanın cildinden geçirerek istediğimiz alana yerleştirip ameliyatımızı orada çok küçük aletlerle gerçekleştirebiliyoruz. Bu bize masum dokuların korunması avantajını sağlıyor. Dolayısıyla hastalar çok hızlı bir şekilde iyileşiyorlar. Yani ne oluyor? İşine çok erken dönebiliyor. Ameliyat olmuş bir hasta ertesi gün aracını kullanabiliyor. Yara bakımı, pansuman gibi bir takım sıkıntılarla uğraşmak zorunda da kalmıyor. Peki dezavantajları var mı? En büyük dezavantajı cerrahlar açısından öğrenme eğrisi oldukça uzundur. Yani endoskopik omurga cerrahisinde bir cerrah yetiştirmeniz çok zaman alabilir. İkinci konu, burada tecrübe çok önemli. Özellikle revizyon cerrahilerinde riskler artmış olabilir. Ancak diğer bir dezavantajı, aslında dezavantaj dediğimiz şey normal açık veya mikro cerrahide gördüğünüz komplikasyonların benzerlerini endoskopik omurga cerrahisinde az olmakla beraber yine görürsünüz. Kesinlikle riskler sıfırlanmaz. Çünkü bu bir ameliyat. Ameliyat sonucu enfeksiyon gibi, bel fıtıklarının, boyun fıtıklarının tekrardan nüksetmesi gibi veya hastada yetersiz cerrahi yapılmış olması gibi bir takım riskler maalesef sıfırlanmış değildir. Zaten amacımız bu tip riskleri de sıfırlayarak yolumuza devam etmek. Bunun için sürekli yenilikler, yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Ancak avantajları tabii ki dezavantajlarından oldukça fazladır. Omurga cerrahisinde endoskopi yeni bir teknolojidir. Dolayısıyla endoskopik omurga cerrahisi artık belli bir olgunluğa ulaşmış durumdadır.
ve hastalar için özellikle biz onu tercih ediyoruz. Bel, boyun, sırt fıtığından tutun, omurganın instabilitesi dediğimiz bel kaymaları gibi birçok hastalık endoskopik olarak çok kolaylıkla çözülebilmektedir. Ama endoskopik olmakla birlikte hiçbir zaman hastada riskleri sıfırlamış bir teknik değildir. Yine özetle endoskopik cerrahi sonrası hastaların işe dönüş süreleri oldukça kısadır. Benim omurga sağlığını korumak için önerim şu: az oturun, çok yatın, çok gezin.